Selam, ben Sude. Bu videomda sizlerle beraber HPV aşısı olmuş olmamı konuşacağız. HPV aşım bitti bu arada. Haziran'ın başında son dozumu oldum. Bu videoda sizlerle beraber HPV aşısı olmaya nasıl karar verdim, kaç doz oldum ve bu aşı olurken herhangi bir yan etki yaşadım mı, acıdım mı, bunları konuşalım istiyorum ve bunun yan etkileri nelerdir? Böyle tabii ki ben işin uzmanı değilim ama kendim yani deneyimlerimi sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle HPV aşısı olmaya karar vereli aslında birkaç sene olmuştu. Saçımı türlü düzeltemedim. Ama bu maddi olarak böyle külfetli bir şey olduğu için ne kadar siz karar verseniz de bir şeyleri tamamlamanız gerekiyor maddiyat bölümünü. Çünkü bizim ülkemizde henüz bazı belediyeler dışında bu ücretsiz bir şekilde karşılanmıyor. Bazı iş yerleri çalışanlarının HPV aşısını ücretsiz bir şekilde karşılıyor. Onlar da zaten böyle şahane kurumlar gerçekten. Ben HPV aşısı olmaya karar verince herhangi bir teste girmedim. Herhangi bir şekilde sağlık kontrolüne girmeden kendim buna karar verdim ve eczaneye gittim, aşımı aldım. Tarihler konusunda yanlışlık olmasın diye notlarımı açtım. İlk aşımı 2 Aralık 2023'te olmuşum. Bu zamanda olduğumda bana bir blok not verdiler. İşte tarihleri yazdı oraya eczacı. Dedi ki 2 Aralık 2023, 2 Şubat 2024, 2 Haziran 2024'te 3 şekilde bu aşını olacaksın, tamamlayacaksın ve lütfen bunun tarihlerini geciktirme ve sakın olmamazlık yapma demişti. Çünkü hani etki etmesi için bu çok önemli demişti. Ben de bu blok notuma göre böyle hatırlatıcıma eklemiştim. İlk zamanlarda aşıyı olduğumda 2,5'tu. 2500 Türk lirasıydı. Keşke önceden hepsini alıp stoklasaymışım. Çünkü eczacım şey demişti. İlerleyen süreçte enflasyonla beraber bu zamlanacak. Zamlanacağı için önden alman daha iyi. Ben de şey demiştim, hani ben bunu nasıl kendi muhafaza edeceğim, saklayacağım falan demiştim. O da normal, hani biz bunu nasıl saklıyorsak sen de belli bir saklama koşullarına uyarak onu muhafaza edebilirsin demişti. Neyse, ben aşıyı olmaya karar verince gittim eczaneye. Aşımı aldım ve şans eseri böyle düşünüyordum. Allah'ım, ben bu aşıyı nerede olacağım? Sağlık ocağında mı olacağım falan filan diyordum. Sağlık ocağımdaki bir çalışan aslında hemşirelik okumuş ve dedi ki istersen ben sana vurabilirim aşıyı dedi. Aşıyı bu kolumdan vurdu. Aşıyı oldum. Biraz yakıyor, yalan yok, ama sonuçta zaten size bir şey enjekte ediliyor ve bu bir aşı yani. Tabii ki bir acısı olacak. Ama bu acı şu yani. Şu. Bir çimcik. Bu sağlık sonuçta. Şifa olsun. Gerisinin önemi yok. Bu aşıyı olduktan sonra yan etki olarak herhangi bir mide bulantısı, kusma, herhangi farklı bir şey görmedim. Ancak birkaç gün boyunca kolum şiş gezdim. Şişlik derken böyle sizi sinek ısırır da orası iltihaplanır da böyle biraz yumru olur hafif küçük bir şekilde. Öyle bir şişlik vardı. Sonra bu geçmeyince ben eczaneye gittim. Dedim ki bakın bu geçmedi, hani normal mi falan. Dediler ki işte oranda aşı kalmıştır, böyle şey, hani onu birazcık ovala, işte bir mendille sil, kolonyayla falan. Ben böyle onu birazcık ovaladım, işte sildim falan. O sonra yayıldı, düzeldi yani. Çok absürt bir şey olmadı. Onun haricinde başka bir yan etki yaşadım mı? Hayır. Tabii ki kol ağrır ama hani böyle tetanoz aşısı olunca çok ağrılı bir kol olur ya. Böyle bir şey değildi. Hafif acıdı yani. Ve o gün dikkat etmiştim bir şey, yük kaldırmaya falan. Sonra 2 Şubat 2024'e geldik. Aşımın fiyatı da yükseldi. Otomatikman her şeyin fiyatı yükseldiği gibi. Orada da yine bir 3200 civarı bir para verdim. Etti mi size 5,5, 5500'e falan dayandı benim. Kredi kartından falan geçiyorum, diyorum hani nakit bir para gitmesin, ben onu taksitle öderim falan filan. Neyse, 2 Şubat'ta ikinci dozumu oldum. Bu arada hiçbir aşım olmaya gittiğimde yanımda biriyle gitmedim. Tek başıma gittim, oldum, çıktım, hatta işime gittim. İş yerimden izin alarak sabahları oluyordum aşımı. Oradaki aşımda da herhangi bir yan etki yaşamadım. Hafif kolum ağrıdı. Onun üstüne çok minik bir şişlik oldu yine. Üçüncü aşım 2 Haziran 2024'te oldum. Yani aslında bu ayın başında olmuştum. Yani Haziran ayının başında olmuştum. Kendimi çok mutlu hissettim. Çünkü bir şeyi böyle başarmış hissiyatı ve Allah'ım ne olur bana şifa olsun. Ne olur bu yarasın ve bir çaba, benim için bir çaba hiç olmazsa. Çünkü daha önceki senelerde bunu olmak için dua ediyordum yani. Kendi paramı biriktirerek. Hatta ben bunu Instagram'da story atarken şey diye atıyordum. Kendime sağlık hediyesi aldım bu ayki maaşımla diye paylaşıyordum. O yüzden çok sevinmiştim son dozumda.
Ve son dozum olduktan sonra çok garip bir şekilde hiçbir yerim ağrımadı. Kolum falan da ağrımadı. Diyorum ki niye hiçbir şey ağrımıyor acaba falan derken ertesi gün bir martı sesi duydunuz mu? Ertesi gün kolumda yine bir ağrı oldu ama bu hani gerçekten böyle absürt ağrılar değil. Dediğim gibi bu bir sağlık konusu, bir şifa konusu. Kesinlikle absürt bir ağrı hissetmedim ama burada bütün doktorlar da şunu söylüyor zaten. O yan etki yaşamamış olabilir, diğeri yaşayabilir, kimisi küçük bir şey yaşayabilir, kimisi büyük bir şey yaşayabilir ama bu konuda son zamanlarda TikTok'ta ve Instagram'da fenomen bir doktor var. Doktor Tuğba Güleç diye. O HPV konusunda çok güzel bir video yayınladı. Neden yaptırmalıyım? Neden yani kız çocuklarına ve diğer çocuklara bunu yaptırmalıyız? Kız erkek fark etmez. Neden bu konuda hassas olmalıyız ve yan etkileri nelerdir diye bir video yayınladı ve burada yan etkisinin hani mide bulantısı, baş dönmesi gibi basic şeylerden olduğundan bahsediyor. Bu konuda hani bizim ülkemizde bir aşılama yok ama belediyeler buna başladı. Çünkü baktığınızda bu çok pahalı ve çok külfetli bir iş yani fiyat olarak ve son zamanlarda İstanbul Belediyesi ve galiba Ankara'da Ankara Belediyesi tamamen yapıyor mu bilmiyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ankara'da bir belediye deyip şu an atayım üstümden. Aşı uygulamalarına başladı. Bunun da şartları var. Mesela ne şartı var? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvururken 9-15 yaşındakilerde 2 doz, 15 yaş üzeri bireylerde 3 doz yapılıyormuş ve bunun başvuru şeyleri vardı. Şu an bilgisayarım yanımdaydı, bakacaktım. Yanlış hatırlamıyorsam 9-25 yaş arası yaptırabiliyordu. Ve orada bir normal sizin hane gelirinizi falan giriyordunuz. Ben belki son dozumda çıkar mı çıkmaz mı diye şöyle bir deneyip girmek istemiştim. Başvurmak istemiştim. Belli yaş aralığındaki kişilere ücretsiz bir aşılanma kampanyası başlatıldı. Umarım çok kişiye ulaşır. Umarım çoğu kişi aşılanır ve bunun önüne geçebiliriz diye düşünüp temenni ediyorum. Şimdi bu konu bu kadar çok konuşuluyor. Size HPV aşısı olma sürecimi de anlattım. Bu HPV dediğimiz şey insan, yanlış söylemeyeyim, papilloma virüsünün kısaltması olan bir virüs. Çok sayıda fazla bir şekilde bu virüs var. Ben çok fazla bir şekilde sizi detaylandıramam. Çünkü dediğim gibi ben işin uzmanı ve işin ehli kişi değilim. Sadece kendi araştırmalarım ve kendi doktoruma sorarak, kendi doktoruma demiştim HPV aşısı olayım mı hocam diye. O da tabii ki ol, destekliyoruz, sen zaten daha 23 yaşındasın, geç kalmadın deyip beni de kendisi de buna teşvik etmişti. Şimdi burada şu sorun, bu konu bu kadar çok konuşulurken, bu kadar çok ön plandayken biz aslında bir o kadar da çok şey bilmiyoruz bu konu hakkında. Gerek ailelerimiz bilmiyor, hani zamanda bunun eğitimi verilmemiş ve zamanda böyle bir şey zaten yokmuş hani bu aşı eski zamanlarda. Bu HPV dediğimiz şey cilt teması ve cinsel ilişki yoluyla bulaşılabilecek bir şey. Tuvaletler, umumi açık alanlardaki bu tuvaletler bir kere zaten çok büyük risk ve ben bundan artık çok tiksiniyordum. Çünkü kendimi çok tedirgin ve gergin hissediyordum. Tamam hala hani gidip de herhangi bir yere oturmuyorum hala ama ya bir yerden bir şey bulaşırsa ya bir şey olursa yani bu anksiyeteyle yaşamaktansa Allah'ım yanlış bir şey olsa bile hiç olmazsa ben önlemimi aldım diye bilmenin verdiği bir rahatlık var diyebiliriz. Bu HPV'nin türleri, genital sihirlere, bazı türleri de rahim ağzı kanserine yol açabiliyor ve bu bir tek kadınlarda değil erkeklerde de sorun olabiliyor. Ve bu kanser türlerini önleyebilmek bizim kendi elimizde olan bir şey. 9-26 yaş arasındaki insanlara bu aşılama yapılabiliyor. 26'dan sonra da yaptıran var. Ya benim çevremde 30'undan sonra yaptıran da oldu. Tabii ki daha önce yaptırmış olmanın büyük avantajı var. Şimdi bu kadar yaygın, bu kadar konuşuluyor ve biz hala bunu olduğumda aşıyı o kadar saçma yorumlar aldım ki TikTok'ta paylaşmıştım bir gönderi şeklinde. HPV aşıma oldum bitti çok mutluyum diye. Altına gelmeyen yorumlar kalmadı. Bunun hakkında ayrı bir video çekeceğim. Oradaki yorumları okuyalım. Ben size okuyayım. Bazı sorular da var. Onları da cevaplayalım. Gün yüzüne çıksın ve insanların yaptığı acımasız saçma yorumları gerçekten bir de siz duyun. Kesinlikle duyun yani. O kadar saçma ki. Bu arada aşıyla alakalı yaptığım araştırmada milyonlarca kişiye uygulanmış ve herhangi bir ciddi yan etki gözlemlenmemiştir diyor.
Başka böyle önemli bir bilgi var mı bu konuda? %90-95 oranında da koruma sağladığı yine söylenenler arasında. Yan etkiler de zaten burada da söylüyor. Belirli birkaç gün içerisinde bunların geçeceği söyleniyor yine. Ve şu altı çizilen bir şey. Cinsel hayatınız aktif olsun veya olmasın. Zaten 9 yaşındaki çocuğa da yapılıyor ya bu. Hani bunun cinsel yani aktiflikle alakalı bir durumu yok. Bu kendinizi korumanız ve ne kadar geçmişte yaptırırsanız sizi gelecekte o kadar çok koruyabilecek bir şey. Bunu insanlara anlatmak ne kadar zor olabilir? Gerçekten zormuş. Yani bir gönderi paylaştım alt tarafı. Saçma sapan yorumlar. Onu geçtim. Bu bir şifa, bu bir sağlık. Başka insanların hayatında bir karar alıp bir kendileri için bir bankaya yatırım yapıyorlarmış gibi kendi sağlıklarına yapmış oldukları yatırım insanları niye bu kadar rahatsız ediyor? Bu arada keşke herkes olsa bu aşıyı ve korunabileceğimiz çoğu şey için aşı olsak ve korunsak diye düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Dediğim gibi ilerleyen videolarımda TikTok'ta gelen yorumları sizlerle beraber okuyup paylaşmak istiyorum. Videom sizin için yararlı oldu mu? Çok merak ediyorum. Benimle bu fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Dışarıdan çok ses geldi. Kusura bakmayın. Camım açık çünkü hava çok sıcak. Umarım güzel ve keyifli bir sohbet olmuştur sizin için de. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İlk videolarımı da izleyin. Daha yeni başladım. Daha yolun başındayım ama sizlerle beraber çok şey konuşacağız. Siz önceki videolarımı da izleyip beğenin ki böyle tam gaz bir şekilde devam edeyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.